Herkese merhabalar. Bugün masamızda TUGI'nin EASY-60 modeli var. Bununla ilgili bir eğitim videosu çekiyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Makinamız TUGI'nin başlangıç modeli bir makine. EASY-60 modeli. Şurada yaptığı işler, yani 33 tane dikiş ve piko çeşidi var makinamızda. Masaüstü, yarım devir, çelik çanozlu bir makine. Şarteli açtık, kabloyu taktıktan sonra LED ışığımız da ekrana geldi. Makinenin içinden ilk aldığımız zaman çıkan malzemelerimiz, bunları sırayla şimdi tarif edeceğim. Masuramız var. 3 tane yedek. Sağ sol fermuar ayağımız var. Otomatik ilik açar. İlik ayağımız var. Makineye çok hakim olursanız düğme dikme ayağımız var. Fırça sökücümüz, makara çubuğumuz, yağımız, iğne var. İçinde takip çubuğumuz var. Kasnak nakışla ilgili bir iş yapacaksak işin üzerine örten kapağımız. Bir de iğne ve plakayı açabileceğimiz tornavidamız, anahtarımız var. Yatak kapağını açtık makinenin. Mekiği dediğim gibi çelik çanozlu, yarım devir. Bir mekik, bir masura burada. 3 tane de masura orada. Şimdi makinede önce masura sararak başlayacağız. Masurayı saracağımız zaman masurayı şuraya koyduk. Makaramızı buraya koyabiliriz istersek. Şu şekilde yatık makara. Burada 2 tane yatık makara için makara tutucu var. Makara düşmesin diye makaraya sonra şu tutucuyu takabilirsiniz, ya da dik makara kullanacağım derseniz bu makara çubuğunu şuraya koyup sünger parçamızı da alta koyacağız. Makarayı buraya koyabilirsiniz. Benim şimdi iplerim bobini olduğu için, bobinlikten geleceği için bu bölümü kullanmayacağım. Ama makara için bunlar makinenin içinden çıkan malzemelerimiz. Şimdi ipim şurada. Masura saracağım. Şurada rakamlarla 1, 2, 3, 4 diyor, sizi yönlendiriyor. Masura sararken ipi takacağım yönler çizgili, noktalı çizgiler halinde. Şöyle kancaya taktım. İpi şu öne gelip şöyle bir tur, şuradaki ipi süzen yaylı parçanın altından aldım. Elimdeki ipin fazlalığını da masuraya doladıktan sonra masurayı sağa doğru çekiyorum. Ondan sonra pedala bastım. Az sardıracaksanız masurayı, ihtiyacınız azsa pedaldan ayağınızı çekip masurayı durdurabilirsiniz. Ama biz şimdi deneme yapacağımız için masuranın biraz dolmasını bekliyoruz. Belirli bir noktadan sonra bakın durdu. Masura sarma işi bitti demek. Sola çektim. Masuramı aldım. Masurayı mekiğin içine koyduk. Şurada çentikten ipi yaprağın altına aldık. Dediğim gibi burada bir fırçam var. Sizin kullanıcının bu yatak bölümünü bu fırçayla temizleyeceksiniz. Yağımız var. Mekik taktığımız çanoz miline ve yatağın içine ses değiştiği zaman arada sırada yağlayabileceksiniz. Mekiğin mandalından tuttum. Mekiği yerine oturtturdum. Kapağı kapattım. Şu aparat alan genişletmek için şu haldeyken şu çenede isterseniz pantolon paçası, gömlek kolunu buraya takıp size rahat bir dikiş esnasında dönüş sağlayacak. Diğer işlerde alan büyütmek olan aparatımı taktım. Ayak takılışları çok rahat, çok kolay. Şurada arkada bir mandal var. Mandala dokunduğumuz zaman ayaklar düşüyor. Takacağımız ayaklarda pimler var. Pimi taban milinin altına denk getirdikten sonra kolu indiriyoruz. Bu şekilde ayak takılışları çok rahat. İğnelerimiz klasik ev tipi HA kodu olan, yani bir tarafı kesik iğne kullanıyor. Şu şekilde kesik. Düz yer arkada. İğneyi taktık. İğneyi yerine oturtturduk. Dikiş ipini takacağım. Şimdi dikişte kullanacağım ipi.
Buradan kullanıcıların istediğimiz dikiş ipini takarken tabanın yukarıda olması. Yani ip iğneye gelinceye kadar. Yine dikiş ipini takacağımız yerlerde de düz çizgiler var. Kancaya taktım. Bu sefer arkaya gidiyorum. İkinci yolumuz. Aşağı geldim. Burada 3 yazıyor. Burada 4 yazıyor. Buradan horoz bölümüne yukarıya alacağım. Horozu şu seviyeye kadar aldık. Sağdan sola şu şekilde horozu rahat bir şekilde ipi takabiliyorum. Hemen iğnenin üzerinde de bir kanca var. Kancaya da taktıktan sonra tabanı indiriyorum. Elimle ipi iğneye önden arkaya takabilirim. Ya da burada dikkat edeceğimiz konu, iğne mili en üstte olacak. Şurada bir otomatik iplik takma aparatımız var. Şuna bastırdım. İpi hatta bastırmadan yarımken şu kancaya atıyorum. Bastırdım. İpi şu araya aldım. Hafif yukarı ve bıraktım. Yandan baktığım zaman ipi makineye, iğnesine biraz taktık. Fazla ipi elimizle çekiyoruz. Alt ipi aldım yukarıya. İpleri arkaya. İpim fazlaysa da şurada yanda fazla ipi kesebileceğimiz bir bıçağımız var. İpin fazlalığını da arkaya attık. Alttaki düğmeden yapacağımız işleri seçiyoruz. Dikiş yapacağım. Bakın dikişte 3 çeşit dikiş çeşidi var. Bir tanesi klasik düz dikiş bildiğimiz. Diğer iki dikişte streç ve esnek dikiş çeşitleri. Ben şimdi klasik dikişi yapacağım zaman üstteki adım mesafesi düğmesi 0'dan 4'e kadar olan yer adımla oynayacağım yer. Ama dikişteki yeşil olan ben dikişi yapacaksam düğmeyi S1'e alacağım. Kırmızı olan dikişi yapacaksam S2'ye alacağım. O zaman makine bana kırmızıdaki dikişi geçecek. Önce klasik dikişi aldım. Düğmelerimizin üzerinde şurada çentikler var. Buradan yerini belirlemek için o çentikleri kullanabilirsiniz. Üstteki düğmemiz zigzag düğmesi. Yani zigzaglı bir iş yapacağımız zaman zigzagın enini belirleyeceğimiz düğme. Düz dikişteyken zigzag düğmesini 0 alıyoruz. Bu şekilde iğne ayağın tam ortasına batacak. Soldaki düğmemiz tansiyon, iplik ayar düğmemiz. Burada 3 ile 5 arasına fabrika bir işaret koymuş, çizmiş. İdeal dikiş üst iplik ayarı 3 ile 5 arasında diye bize söylüyor. Ben şimdi 4'te bıraktım. Pedala basacağım. Pedala basınca şu düğmemizde dikiş sağlamlaştırma. Şöyle bir ileri geri yaptırıp dikişi sağlamlaştırıp ondan sonra dikişe devam edebilirim. Boyuyla oynayacağım. Daha seyrek istiyorum. Rakamı büyüttüğüm zaman yaptığım dikişin boyu daha seyrek. Daha tersine düşürürsem tam tersine rakamı dikişimin boyu sık olacak. Yani burası adım mesafesi. Büyüttükçe seyrek, düşürdükçe sık dikiş yapacağım. Şöyle kumaşın altına baktım. Gayet güzel dikişim. Normalde standart biraz seyrekleşen dikiş boyunu açtım. Sonra daha da sık bir dikiş yaptım. Şu bildiğimiz klasik dikiş. Ben bir esnek dikiş yapmak istiyorum. İşte bir streç, bir penye tarzında bir dikiş dikeceğim. Normal dikişte ip kopuyor uzadığı zaman derseniz o zaman ya yeşili ya kırmızıyı hangisi sizin için uygunsa mesela yeşili aldım S1'e. Yeşili aldığım zaman bu düğme artık sabitlendi. Çekiş artık makineye ait. Diğer kırmızıdaki streç dikişi yapmak isterseniz de bu sefer S2'ye. Bunların arasındaki fark iğne vuruş sayıları birinde biraz daha fazla, birinde biraz daha az. Bu dikiş aynı zamanda zincir dikiş olarak da kullanabilirsiniz. Kalın bir dikiş. Dikişten zigzag istiyorum. Bildiğimiz zigzag. Dikişten sonrakiler zigzag çeşitlerimiz. Siyah olan bildiğimiz klasik zigzag. Geri dönüyorum adım mesafesi düğmesine. Zigzag seçtikten sonra üstteki düğmeden zigzagın genişliğini siz belirleyeceksiniz. Yani 5 milim zigzag istiyorsak 5'e alacaksınız en geniş zigzag.
Daha dar zikzak istersek işte 3, 2, 1 bu şekilde zigzagın enini siz belirleyeceksiniz. Enini belirledikten sonra aynı dikişteki gibi, bakın şu zincir dikişti biraz önceki kalın dikiş. Zigzag sık istersek yine düğmemiz bu. Rakamı düşürürseniz daha sık yapacak, sarma, dantel sarma konumuna gelecek. Rakamını biraz düşürdüm. Geniş istersek de enini 5'te. Yani şu sıklıkta istediğiniz şekilde gayet de güzel sarma ve zikzak çeşitlerini yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı düz dikişte olduğu için yeşile aldığım zaman yine makine zigzag enini siz belirliyorsunuz ama çekiş makineye ait. Bu da kalın zikzak, streç zikzak. Burada diker zikzağımız var. Enli bir lastik, bir penye tarzında bir şey dikeceğimiz zaman normal zikzakla diktiğimiz zaman uzamasın diye diker zikzağa geldim. En yine size ait. Bu sefer makine iğneyi sağa sola dikiş yaparak götürüyor. Bu da diker zikzak. Yani şu bölüm dikiş ve dikiş çeşitlerinin olduğu bir bölüm. Pikolarımız var. Pikoları yapacaksak mesela şu koyu pikoyu yapacağım. Zikzak genişlik düğmesi 5'te. Yani pikonun tam net olarak kumaşın üzerine çıkması için bu 5'te kalacak. Adım mesafesini birin biraz daha altına düşüreceğiz ki pikoyu kumaşın üzerinde sık bir konumda görebilelim. Şimdi pikonun bir tanesi bu. Diğerine geçtim. Pikolarımız çok da güzel piko ve desen de yapar. Burada iliğimiz var. Otomatik ilik açar aynı zamanda. Ama önce şurada fermuar ayağım var. Tabanı düşürdük. Sağ sol çift taraflı fermuar ayağı. Atıyorum sol tarafa ya da sağ tarafa, ne tarafa kilitlediysek makineyi düz dikiş alacağız. Klasik dikişe belirli bir boy, zigzag düğmemiz de sıfırda olacak. Bu konumdayken mesela ben şu an ayağı sol tarafa kilitledim. Kumaş iç tarafta kalıyor. Fermuarın dışı dışarıda kalıyor. Diğer taraftan dikeceksek fermuarı ayağı düşürüyoruz. Kilitleme yerini sağ tarafa çekiyoruz. Ondan sonra kumaşımızın fazlalığı dışarıda kalıyor. Fermuarın dış kısmı içeride kalıyor. İçinden çıkan ayağın biri bu. Fermuar ayağı. Düğme ilik için ilik açacağım zaman otomatik ilik açtığını söylemiştik. Şurada kullanacağımız düğmeyi yerleştireceğimiz bir hazne gibi yer var. Diyelim düğmemiz bu. Düğmeyi ayağın arkasında sabitliyoruz. Ayağı makineye takarken düğme arka tarafta kalacak şekilde makineye taktık. Burada ilik resmimiz var. İliğe geldim. Adım mesafesinde de ilik resmimiz var. Yani birin üstünde olursa seyrek olacak. Sıfıra doğru yakın olursa sık olacak. Onda bir iki deneme yaparak hangi sıklık seyrekliği olacaksa belirleyebilirsiniz. Zigzag düğmemiz de 5'te olacak ilik açarken. Bunları ayarladık. Sonra kumaşımızı koyuyoruz. Tabi ip iğneye dolanmasın. Şurada fazla ipi kestik. Arka tarafta ilik açarken kullanacağımız bir düğme var. Ön taraftaki otomatik iplik takıcı. Arkadaki düğmeyi komple çektim. Şurada bir hafif takıldı. Böyle bırakırsanız da iliği açmayacak.
komple çekeceksiniz aşağı. O çıt sesini duyacaksınız. Sonra arkaya doğru elimle dokunacağım aparata. Arkaya ki iliğin geri dönüşünü makine kendisi otomatik sağlasın. Pedala bastım. İliği bitirdim. Kumaşı da altından rahat alabilmek için çevirdim. Burada dediğim gibi sıklık seyreklik size kalıyor. Biraz daha sık istersek düğmeyi sıfıra doğru biraz daha alıyoruz. Kumaşı kaydırdım arkaya doğru. Tabanı indirdim. Şu aparat ilk iliği açtığımız zaman öne doğru kendisi otomatik geliyor. Her ilik başlangıcında bu aparata arkaya doğru muhakkak şöyle elinizle bir arkaya itlemeniz gerekiyor. Yoksa makine otomatik ilik sistemini örmeyecek. Biraz daha adım mesafesini sıklaştırarak tekrar kumaşı kaydırdım. Tabanı indirdim. Aparata bir daha dokundum. Hemen bir tane daha yapacağım. Şuna muhakkak dokunulacak. Bu şekilde iliklerimizi arkaya koyduğumuz düğme neyse o düğmenin boyunda makine kendisi açacak. Fırçamızın bir tarafında sökücümüz var. Bu şekilde iliklerin elimize batırmadan arasını açabiliyoruz. Bu aynı zamanda sökücüdür. Yanlış bir iş yaparsak dikiş sökmeye de yarayacak. İlik işimiz bittikten sonra aşağı doğru çektiğimiz ilik aparatı muhakkak yukarı aldım. İpleri şöyle kestikten sonra tabanı düşürdüm. Ayağımı aldım dışarıya. Burada şöyle siyah plastik bir kapağımız var. Bu plastik kapak dişlilerin üzerine örtecek. Yani ben bu makinede nakış da yapmak istiyorum. İşte bir şekil işlemek istiyorum dediğimiz zaman şu aparat plakanın şurada bir delik var. Şurada da bir delik var. Aparatın altında da pimler var. O pimleri plakadaki deliklere denk getirip kapatıyorum. Bu şekilde dikişe aldım ben makineyi şimdi. Dişleri iptal etmiş olduk. Nakış gibi bir iş yapacaksak diğer yapacağımız iş taban tutucusunu da çıkarmak. Yani şunu çıkardım. Vidayı sonra yerine oturtturabilirsiniz. Ufak bir kasnağa kumaşı güzelce gerdikten sonra taban varmış gibi kolu muhakkak indirmeniz gerekiyor. Yani taban kolu yukarıdaysa makine altına ip saracak. Şu an makinem dikişte. Sadece sağa sola gidiş artık bana ait. Bu şekilde nakış yapabilirsiniz. Bir de makineye zigzag konumuna alıp zikzak enini siz belirlersiniz. Hangi genişlikte bir zikzakta bir şekil, bir harf işlemek isterseniz. Diyelim 2,5'a aldım. Bu şekilde de harf işleyebilirsiniz. Bu şekilde durdurup da yapabilirsiniz de. Böyle bir harf ya da herhangi bir çiçek bu şekilde sık olacaksa yavaş hareket ettiriyorsunuz kumaşı. Bu şekilde nakış yapmak isterseniz gayet güzel de nakış yapar. Bu parça takılıyken şurada demiştim düğme dikmek için bir ayak var.
Bu konumda olacak makine. Ayak tutucusu takılı makinede. Biraz önce söktüğüm. Ayağı normal ayak gibi yine kilitliyoruz. Buraya düğmeyi koyacağız. Kumaşı da koyduktan sonra makineyi zigzag aldık. İğnenin deliklerini düğmeye net bir şekilde zigzag verdiğimiz zaman ayarladıktan sonra bu şekilde düğmede dikebilirsiniz. Bu biraz daha dikkat istiyor. Şu şeyi ayak tutucusunun vidasını güzelce sıktık. Normal dikiş ayağı. Bakın şu ana kadar çalıştırırken makinede hiç ihtiyaç olmadı. İhtiyaç olmayan şurada bir iplik ayar düğmemiz var. Yaptığımız işlerde iplik ayarımız gayet güzel. Ama bu düğme rakamı küçültürsek tansiyon dediğimiz ayar, üst ipini gevşeltiyoruz. Rakamı büyütürsek üst ipini sıkmış oluyoruz. Üstten gelen ipi. Bu tamamıyla kumaş ve iplikle alakalı. Dediğim gibi 3 ile 5'in arasında da makinenin size verdiği sabit bir yer var. Evet. TUGI EZ60 modelimiz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.